Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Almanların küçük peynirli ekmeklerini yapacağım arkadaşlar. Evde ekmek olmadığı zaman da genelde bunu yaparım. Çocuklarım çok sever. Aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamurunu yoğurmakla başlıyoruz. Bunun için 1 su bardağı ılık su, 2 paket instant maya ve 1 yemek kaşığı şekeri ilave ettikten sonra karıştırıp bir 5 dakika mayanın kabarmasını sağlıyorum. Evet, 5 dakikanın sonunda mayam gayet güzel kabardı. Daha sonra 1 su bardağı daha ılık su ekledikten sonra 3 adet yumurta, ikisinin sarısını üzeri için ayırıyoruz. Bir su bardağı yoğurt. Bir su bardağı sıvı yağ da ilave ettikten sonra tüm malzemeleri homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Evet, son olarak da 1 yemek kaşığı tuz ilave ettikten sonra ilk etapta 5 su bardağı unumu ekliyorum ve önceden haşlayıp ezdiğim patatesimi de ekliyorum. Bu aşamada özellikle elimle yoğuruyorum ki patatesler içinde topak topak kalmasın diye. Evet, bu aşamadan sonra geri kalan unumu da ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Bu hamur içinde patates barındırdığı için un ekledikçe yeniden un isteyecektir. Ama bu şekilde de yaptığımız zaman kesinlikle kıvamını tutturamayız. Yani biz ne kadar un eklersek ekleyelim elimize yapışmaya devam edecek. O yüzden ölçülere mutlaka dikkat edelim. Ben bu hamur için toplamda 8 su bardağı un kullandım. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet, 8 su bardağı unumu da ilave ettikten sonra hamurumun kıvamını daha iyi hissedebilmem için tezgahımın üzerine unluyorum ve hamurumu aldıktan sonra un yardımıyla toparlamaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar un serpersem serpeyim gene hala yapışıyor. O yüzden mutlaka unun ölçüsüne dikkat edelim arkadaşlar. Evet, hamuru yoğurduktan sonra bir 5 dakika dinlendiriyoruz ve daha sonra hiç mayalamadan hala elime yapıştığı için böyle bir kuptan yardım alarak küçük parçalara bölüyorum ve her parçayı her defasında elimi yağlayarak bezeler haline getiriyorum. Portakal büyüklüğünde bezeler olması yeterli olacaktır. Bir de hamur bu aşamadan sonra başka bir işlem görmediği için beze yaparken mutlaka bu katlama işlemini yaparak bezeleri yapmanızı tavsiye ediyorum ki kabarma aşamasında ekmeklerimiz gözenek gözenek olsun. Bir de bu hamurdan başka bir tarif daha yaptım. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oldu. Onu bu videodan sonra paylaşacağım. Beklemede kalın lütfen. Evet, gördüğünüz gibi bezelerimi yaptım ve fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yerleştirdim. Daha sonra üzerine örtüyorum ve tepside mayalanması için 20 dakika bekletiyoruz. Evet arkadaşlar, ekmeklerimizi 20 dakika tepside mayalandırdıktan sonra ayırmış olduğumuz yumurta sarılarını biraz sütle karıştırdım ve üzerine güzelce sürüyorum. Evet, yumurta sarılarımı da sürdükten sonra yaklaşık 100 gram rendelenmiş kaşar peynirini her ekmeğin üzerine dolu dolu birer tutam bırakıyorum.
Evet, bu aşamadan sonra peynirleri bu şekilde parmaklarımla dağıtıyorum ki orantılı şekilde her tarafına yayılsın. Ben çok sevdiğim için üzerine böyle çekirdekler serpiyorum. Kabak çekirdeği ve ay çekirdeği. Orijinalinde tabii ki çekirdek olmuyor. Dilerseniz siz orijinalindeki gibi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, çekirdeklerimi de serptikten sonra önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına gönderiyorum ve ekmeklerimi güzelce altı üstü kızarana kadar ve kaşarlarım eriyene kadar pişiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi pişme aşamasını fırından canlı canlı gösteriyorum size. Bakar mısınız ekmeklerime nasıl güzel kabardı? Gerçekten bu ekmek inanılmaz lezzetli oluyor. Bunu sandviç niyetine çocuklarınızın beslenme çantasına ve eşlerinizin beslenme çantasına koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kezi bruçinimi, yani küçük peynirli ekmeklerimi yaptım. Gerçekten çok muhteşem bir tarif. Yani dışarıda yediklerimizden çok daha lezzetli, emin olabilirsiniz. Hemen şimdi size dokusunu göstermek istiyorum. Bakar mısınız yumuşaklığına? Of of, inanılmaz bir şey. Gerçekten bu tarif çok lezzetli oluyor. Emin olun, gerçekten muhteşem bir lezzet oluyor. Şuraya bakın. Hemen şimdi sizin için tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyorsunuz, içi de gayet güzel pişti. Gözeneklere bakın. Ekmek olmadığı zamanlarda genelde bu tarifi yaparım. Bunu böyle ortasını yarıp içine istediğimiz malzemeleri koyup sandviç şeklinde de tüketebiliyoruz. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Bakın. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.